Selam, ben Yasemin. Kanalıma uğradığınız için teşekkürler. Eylül ayının eğitici makyaj serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Eğer serinin ilk videosunu izlemediyseniz şuradaki karta tıklayıp göz atmayı unutmayın. O videoda göz şeklinize göre nasıl far sürmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler verdim. Bu videoda da başlıktan anlayabileceğiniz gibi göz şekillerine göre farklı eyelinerlar gösteriyor olacağım. O zaman başlayalım. Jel eyeliner kullanmak yerine şöyle bir eyeliner kullanacağım. Çünkü jel eyeliner için kullandığım fırça bütün şekilleri gösterebilmem için uygun bir fırça değil. Çok da kolay olacağını düşünmüyorum jelle uygulamanın. O yüzden bu şekil bir eyelinerla devam ediyorum. Bu arada rujum yokmuş. Çok ölü gözüküyorum. Bunu keşke daha önce fark etseydim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Yine ilk videomda olduğu gibi biraz benzer şeyler eyeliner'da da. Eğer eyeliner'ın uç kısmını dik yaparsanız gözünüz daha yuvarlak gözükür. Yan yaparsanız daha badem şekil gözükür. Şimdi esas başlarken nereden başlıyoruz? Bu önemli. İki farklı şekilde başlayan da var. İlk önce gözünün üzerine eyeliner'ı sürüp daha sonrasında uç kısmını yapan da var. Tam tersi yapan da. Ben ikinci şekli tercih ediyorum. Çünkü o şekilde kuyruğun nereye gideceğini daha kolay tahmin edip daha iyi kontrol edebiliyorum eyeliner'ı. Yine o şekilde yapacağım. İlk önce kuyruğunu çizeceğim. Kuyruğunu da bu arada çizerken yine alt kirpik çizgisini takip ediyorum. Üst kirpikten değil. Alt kirpiği takip edip daha yukarıya çıkaracağım. Ya daha dik yapacağım ya daha yatay yapacağım. Alt kirpik çizgisini takip ederek. Bu arada eyelinerların şekilleri büyük ihtimalle bozuk olacak. Çünkü güzelleştirmekle çok da vakit harcamayıp sadece şekilleri göstermek istiyorum size. Şimdi bu tarafta daha dik ve daha kalın bir eyeliner yaptım. Bu da şöyle dik baktığım zaman buradaki bütün alanın kapanmasına sebep oluyor. Şimdi kalın eyeliner tercih etmemesi gereken birkaç tane grup var. Onlardan bir tanesi benim gibi gözleri geriye doğru olan kişiler. Burada zaten çok fazla bir alan olmadığı için kalın eyeliner yapmak şuraya gözünüze sürdüğünüz farın yok olmasına sebep olacaktır. Yani ben şu şekil baktığım zaman kameraya buradaki bütün alan gidiyor, yok oluyor. Aynı zamanda düşük kapaklı olan kişiler de, yani zaten kapağınız düşükse şöyle bir düşüklük eyeliner'ın da kesik gözükmesine sebep olacaktır. O yüzden ne kadar kalın yaparsanız o kadar daha kesik bir görüntü olur. Ama yani dediğim gibi eğer kalın eyeliner yapmayı seviyorsanız da canınızın istediğini yapın. Şimdi bu gözde de tam tersini yapacağız. Daha yatay bir şekilde kuyruk çekip daha ince yapacağız eyeliner'ı. Gene alt kirpik çizgisinden takip edip daha yatay yapıyorum bunu. Bu taraftaki eyeliner'ı daha yatık gösterebilmek için de eyeliner'ı tamamen gözümün içine kadar takip ettirmeyip sadece 1/3'ünde bırakacağım eyeliner'ı ve içini dolduracağım. Bir eyeliner'la saatlerce uğraşmak istemediğim için hızlı yapmaya çalışıyorum ve her şey daha da kötü oluyor. Bu eyeliner da böyle olacak. Şimdi benim kirpiğim olmadığı için bu alan tamamen boş duruyor. Ama normalde burada kirpiğin olması siyah bir çizgi zaten yarattığı için isterseniz daha devam ettirmenize gerek yok eyeliner'ı. Ben gözümün içini siyah kalemle doldurup ne demek istediğimi göstereceğim size. Şöyle. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Eğer eyeliner'ı bu şekilde bırakmak istemiyorsanız da kirpik çizginizi takip edecek şekilde hafifçe doldurabilirsiniz. Benim gene kirpiğim olmadığı için burada referans alabileceğim bir kaynağım yok. Ama nasıl bir şey olacağını göstermek için küçük bir çizgi yapacağım gene. Gözümün içine girdi eyeliner. Güzel. Böyle bir görüntü olacak eğer kirpiğinize doğru devam ettirirseniz eyeliner'ı. Şimdi bu şekilde baktığım zaman burası tamamen yok olmuş durumda ve gözümü daha düşük gösteriyor böyle yaptığım için. Hiçbir şey gözükmüyor göz kapağımdaki. Bu şekilde ise göz kapağımın yine gözüktüğü bir bölüm var. Ben bu tarafa far uyguladığım zaman da yine bu göze göre birazcık daha fazla gözükmesini sağlayacak bu eyeliner. Ve aynı zamanda bu taraftaki eyeliner gözümün düşük gözükmesine neden olmuyor buradaki gibi. Eğer düşük kapaklıysanız ya da dediğim gibi gözleriniz gerideyse bu taraftaki eyeliner'ı seçmemeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Böylelikle hem göz kapağınıza sürdüğünüz far daha fazla gözükür hem de gözleriniz düşük gözükmez. Aynı zamanda mesela göz kalemi işine de gelirsek gözünüzün altına devam ettirmeniz için bu gözün daha çekik ve badem durmasını istiyorsanız yine
eyeliner'ın bitiş noktasını takip ederek çok aşağıya düşürmeden göz kalemini sürmeniz lazım. Hemen onu da göstereceğim. Bu gözde yine o çekik görüntüyü devam ettirmek için göz kalemini olabildiğince göz dibine yakın sürmeniz gerekiyor. Bunu daha da böyle cat eye görünümüne çevirmek isterseniz göz pınarınızın olduğu bölüme de hafif bir eyeliner'ı uzatabilirsiniz şu şekilde. Yani bunu günlük hayatta çok fazla kullanmayı tercih eden olur mu bilmiyorum. Sadece göstermek istedim. Bu gözde de kalemi tamamen içeriye doğru getirmek yerine yarım olarak bırakacağım. O da göz şeklinizin daha yuvarlak gözükmesine katkıda bulunur. Bunu böyle yaptıktan sonra şu şekilde bırakmayın ama fırçanızla dağıtın. Bu göz altına sürdüğüm eyeliner şekli benim de bir aralar uygulamayı çok sevdiğim bir şekilde. Ama ben bunu böyle uyguladığım zaman şu gözümün alt tarafı daha büyük ve daha yuvarlak gözüküyor. O yüzden bazı zamanlarda bu görüntüyü çok sevmediğim için yarısına kadar uygulamaktansa ya hiç uygulamıyorum ya da kahverengi bir farı hafifçe geçiyorum ki orada kirpiğim varmış gibi bir görüntü oluştursun. Bu gözde görmüş olduğunuz gibi daha yuvarlak bir görüntü var. Bunda ise daha kapalı ve daha yana doğru çekilmiş bir görüntü var. Şimdi bunu silip daha farklı bir şekil göstereceğim. Bu Amerikan tarzı eyeliner şekli. Şimdi bir de Kore'ye, Asya tarafına gidip orada nasıl yapıyorlarmış bir de ona bakalım. Belki oradan da seveceğiniz bir şey çıkar. Bu arada söylemeyi unuttum. Eğer gözünüzü bu taraftaki gibi badem ve çekik göstermek istiyorsanız kirpiklerinize rimeli daha farklı uygulamanız gerekiyor. Onu da hemen şunun üzerine göstereceğim çünkü benim kirpiklerim yok. Bu kirpiğin bu gözümde olduğunu düşünün. Şu uç bölümüne daha fazla rimel uygulayıp iç bölümüne daha az uygulayarak yine gözün uç bölümüne dikkati çekebilirsiniz. Eğer ürünü uç bölgelere daha fazla uygularsanız bu da yine dikkatin uç bölgeye verilmesine ve daha çekik bir görünüm yaratmaya yardımcı olacaktır. Ya bu arada ben çekik diyorum ama yani gerçekten başka nasıl anlatacağım bilmiyorum ama çekik de demek istemiyorum bir taraftan. Bunu daha iyi anlatabileceğim bir isim var mı? Ya da mesela eğer takma kirpik kullanıyorsanız tüm gözünüze takma kirpik takmak yerine kirpiği yarıya kesip uç bölümüne yerleştirebilirsiniz sadece. Fox Eye trendinde olduğu gibi onlarda da öyle yapılıyordu. Yarısını kesip ucuna yerleştirerek daha yine Fox Eye görünümü verebilirsiniz. Evet böyle. Şimdi geçiyoruz Asya eyelinerlarına. Onlarda daha natürel bir görüntü olduğu için daha dramatik bir görüntü yaratmak istemiyorsanız, günlük kullanabileceğiniz bir şey arıyorsanız bunu bu arada kalemle göstereceğim. Çünkü kalemle daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu sefer Asya tarafında onlar da alt kirpiği takip etmek yerine üst kirpiğin gidişini takip ediyorlar. Ve buradan baktığınız zaman daha aşağıya doğru çekilen bir eyeliner oluyor doğal olarak. Şimdi bu sefer üst kirpiğin bitişini takip ediyorum. Ve şöyle çok hafif bir görüntü yapıyorum. Çünkü bunu daha fazla uzatırsam bu sefer gözü çok fazla düşürebilir. Bu eyeliner şekli mesela yine şurada düşüklüğü olan, düşük kapaklı olan kişiler için eyeliner'ı sürdüğüm zaman kapağın düşmesinden dolayı eyeliner'ım gözükmüyor diyen kişiler için kullanışlı olabilir. Ben de mesela her gün şununla eyeliner uygulamaya üşeniyorsam bir kalem alıp bu şekilde eyeliner yapıyorum. Hem daha natürel gözüküyor hem de gözüm tamamen boş durmuyor. Şimdi şuradan çektiğim çizgiyi takip edeceğim gözümün yukarısına doğru. Hatta ben ucunu biraz fazla düşürdüm ve çok aşağıya çektim şöyle yapmaktansa. Onu birazcık düzelteceğim. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Burada aşağıya doğru yaptığınız için eyeliner'ı şu bölgeyi kapatmıyorsunuz. Bu bölgeyi kapatmak düşük kapaklılarda kapağı daha fazla düşük gösterecektir. O yüzden eyeliner'ı bu şekilde yapmak gözünüzün daha açık gözükmesine yardımcı olur. Ama yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var dediğim gibi. Çok aşağıya doğru yapmamanız ve çok uzatmamanız gerekiyor kuyruğu. Eğer öyle yaparsanız gözünüz bu sefer şöyle yamulacaktır, yani öyle bir görüntü olacaktır ve daha düşük gözükecektir. Hani zaten düşük kapaklı kişilerde daha da aşağıya indirmek o çizgiyi daha kötü bir görüntü yaratabilir. Ama dediğim gibi yine kararında yapmak tam tersine şuradaki düşük görüntüyü durdurur. Biraz daha koyulaştırdım eyeliner'ı ki ne demek istediğimi görebilin. Bu gözde de yine yuvarlak gözlerin yapabileceği bir eyeliner göstereceğim. Bu aynı zamanda yine düşük kapakların da kullanabileceği bir eyeliner.
kuyruksuz eyeliner. Bu yuvarlak eyeliner da yine kuyruk yapmak için çok fazla bölgesi olmayan ya da şu bölgede düşüklüğü olan kişiler için güzel bir tercih olabilir. Daha natürel bir görüntü veriyor sadece şuradaki çizgiyi doldurduğu için. Bunu böyle bırakmak istemezseniz küçük minik bir kuyruk da çizebilirsiniz. Şöyle. Hafiften minicik bir çizgi. Yine çok deli gibi yukarıya doğru çıkmıyor demin gösterdiğim eyelinerlardan farklı olarak. Şuna daha benzer bir kuyruk çizgisi var. Ama onun kadar da aşağıya düşmüyor. Tabii burada gene şu eyeliner'ı kalın yaptığımız için buradaki farın gözüktüğü yer, göz kapağınızın gözüktüğü yer azalıyor. O yüzden göz şeklinizi düşünüp de yapmanızda fayda var bunu. Ama dediğim gibi yani bu aslında bence yuvarlak gözlere çok güzel uyan ve hoş duran bir eyeliner şekli. Aynı zamanda şurada düşüklüğünüz varsa ve çok fazla kuyruk yaptığınız zaman deriniz şuradaki görüntüyü kesiyorsa bu şekilde uygulamak bence çok güzel duracaktır gözünüzde. Ya da daha azını istiyorsanız bu taraftakini de uygulayabilirsiniz. Diğer gözlerde göz altına yapılabilecek şeyleri gösterdik. Bunlarda da göstereceğim ama Asyalıların yaptığı şekilde göstereceğim. Onlar da şu göz şeylerinin, göz torbalarının pofidik gösterilmesi mi diyeyim, nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Ben de zaten normalde güldüğümde ya da gözlerimi kıstığımda şurada çıkan bir şey, yani normal görüntümde de var. Eğer bunu daha da fazla ortaya çıkartmak istiyorsanız natürel, çok koyu olmayan bir kahverengiyi alıp eliniz yavaş çalışın bu arada, yani bir anda gitmeyin çünkü belli olabiliyor öyle yapılırsa. Kontrollü gidin, arttırabilirsiniz her zaman ama geriye almak zor olabilir. Şöyle yaptığınız zaman gözlerinizi ortaya çıkıyor bunlar. Hemen şöyle şu bölgeye kahverengiyi sürüp birazcık daha ortaya çıkartıyorum bunu. Daha şey gösteriyor, genç gösteriyor böyle. Şimdi bu tarafta da bu bölüme değil de gözlerinin iç bölümüne yaptıkları başka bir şey var. O da burayı açmak, daha böyle parlak göstermek. Sanki çok böyle ağlıyormuş gibi gözüküyorlar bu arada onları koyunca. Ama niyeyse hoş duruyor yani. İnsanın ağlıyormuş gibi gözükmesi nasıl hoş durabilir diye düşünüyor insan ama çok güzel duruyor bence. Bu arada gözünüzün yakında sim kullanırken her zaman dikkatli olun. Simler göz için güvenli değil. Normalde ne kadar büyük olduğuna da bağlı gerçi simin. Ama büyük partiküller olan simler genelde göz çevresinde kullanılmak için yapılmış simler değil. Bu ürünleri kullanırken dikkatli olun. Bu da gözün daha aydınlık ve büyük gözükmesine yardımcı oluyor. Sanırım bu kadar. Elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Umarım dediklerim anlaşılmıştır ve bilgimi aktarabilmişimdir. Eğer kafanıza yatmayan bir bölüm varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böylelikle size yardımcı olabilirim. Eğer beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Her beğeni ve abone kanalımı büyütmeme yardımcı oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şunu görüyor musunuz? Güzel. Bu ay ben niye sürekli bu ay diyorum ya? Göz daha böyle anlatamıyorum ki. Maskara ne ya? Rimel. Maskara, rimel. Hangisi? Açtım mı?